Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni ve evrimi konusunu işlemeye başlarken bu sorunun oldukça zorlu ve karmaşık bir sorun olduğundan söz etmiştim. Birinci zorluk konunun yapısından geliyordu. Yani insan dili gibi çok boyutlu, karmaşık bir faaliyetin kökenlerini araştırmak herhangi bir canlının iskeletini, fosillerinden yola çıkarak araştırma yapmaya benzemiyor. Çünkü konuşmayla ilgili fosil kayıtlara ya da somut bazı bulgulara rastlamak kolay değil. Dolayısıyla burada esas olarak bilim ve felsefenin yönlendirmesiyle hareket etmek durumundaydık. Bu konunun değişik boyutlarına değişik videolarda değinmiştim. Karşımıza çıkan zorlukların en önemlilerinden birisi de bizdeki genel olarak insanlardaki yerleşik bazı inançlar ve düşüncelerin gücü. Çünkü hepinizin bildiği gibi bir takım konularla ilgili olarak atadan dededen gördüğümüz, duyduğumuz şeyler ya da günlük yaşamda her an karşımıza çıkan ve bize kendisini bir doğru gibi dayatan bazı alışkanlıklar bizim değişik konuları araştırırken çok yönlü ve derinlemesine düşünmemizi engelleyebiliyor. Kuşkusuz bunun sayısız örneklerini sizler de biliyorsunuz. En basit örnek insanlığın binlerce yıl Dünya ile Güneş arasındaki ilişkiyi yanlış değerlendirmesidir. Bilim tarihinde, düşünce tarihinde çok aykırı bazı insanlar vardır. Örneğin İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşamış Anaksagoros isimli eski Yunanlı filozof aslında o dönemde insanların çoğu güneşi, ayı ve diğer gök cisimlerini değişik tanrılar olarak algılarken Anaksagoros bunlara gülmüş ve sadece demişti, yaptığı bir takım hesaplamalara dayanarak, ya sizin ay dediğiniz 15 kilometre uzaklıkta gökteki bir kayadan başka bir şey değildir. Onun geceleyin parlaması da ışığını güneşten alıyor. Güneşten aldığı ışığı bize yansıtıyor olmasından kaynaklanmıştır demişti. Ama tabii o dönem Anaksagoras'a kimse inanmamıştı. Ya da bir başka ünlü ve büyük düşünür Aristarkus aslında dünyanın güneşin etrafında döndüğünü, güneş ve diğer gök cisimlerinin dünyanın etrafında dönmediğini söylemişti. Tabii insanların çoğu ona da güldüler. Çünkü günlük gözlemleri hiç de öyle bir olguya işaret etmiyordu. Sabah doğuya baktıklarında güneş oradan çıkıyor. Bir yay çizerek güneye doğru. Akşam batıda batıyordu. Hatta bu görsel olarak izlenimden hareketle eski Mısırlıların yorumu şöyleydi. Onların güneş tanrıları Ra kayığıyla doğudan günlük seferine başlıyordu. Kayığıyla birlikte güneşi taşıyordu. Gün boyunca batıya doğru gidiyor ve batıda gözden kayboluyordu. Dolayısıyla hareket eden aslında Tanrı Ra ve onun kayığıydı. Yani demek istediğim insan düşüncesi bir takım kalıplara, bir takım düşünce alışkanlıklarına kapıldığında onları yok etmek son derece zor. Ama zaten bilim ve felsefe de aslında bu görünene, yani görünen gerçekliğin bize kendisini gösterdiği görünümlerini aldırmayıp konunun özüne inmeye çalışan düşünürlerin ve filozoflar sayesinde bugünkü bilgilerimize ulaştık. Örneğin bazı düşünürler herkesin düşündüğü yoldan gitmeyip ters istikamette ya da aykırı bazı şeyleri düşünebildikleri için bu bulguları yapmışlardı. Bilim tarihinde bunun da sayısız örneği var. Biraz önce söz ettim. Dünyanın güneşin etrafında dönmesi ancak Kopernik'in ortaya koyduğu bir düşünce olarak ortaya çıktı. Fakat Kopernik bu kuramını, bu teorisini
Kopernik bu teorisini ortaya koyduğu zaman bile zamanın gözlemcileri, bilim insanları ve çalışanların çoğu buna inanmak istemediler. Bunlardan birisi de örneğin Kepler'di. Kepler gökbilim tarihinin en büyük isimlerinden birisidir. Sayısız çalışmaları vardır. Gözlemci Tycho Brahe'nin yaptığı sayısız gözleme dayanarak gezegenlerin, ayın, güneşin ve dünyanın yörüngelerini hesaplamaya çalışmıştır. Fakat Kepler de ilk başta Ptolemeci ve Aristocu düşüncenin etkisinde kalarak dünyayı merkeze, diğer gök cisimlerini onun çevresine koydu. Fakat daha da önemlisi bu yörüngeleri düzgün daireler olarak hesaplamaya çalıştı. Daha sonra Kopernik'in düşüncesi ona mantıklı geldi. Kopernik'in düşüncesine göre yörüngeleri hesaplamaya çalıştı. Fakat yine olmuyordu. Senelerce, belki 10-15 sene bu işle uğraştıktan sonra bir gün Kepler bakış açısını değiştirmeye karar verdi. Yani gök cisimlerinin düzgün daireler çizerek gökyüzünde yol almadıklarını, belki de yumurtamsı yani elips biçimde hareket ettiklerini düşündü ve böyle bu düşünceden hareketle hesaplamalar yaptığı zaman hayretler içerisinde şunu gördü ki Kopernik'in söylediği birebir doğruydu. Çünkü Kopernik'in dediği gibi güneşi merkeze alıp dünyayı ve diğer gök cisimlerini onun çevresindeki yörüngelerini hesaplamaya çalıştığında, ama bu hesaplamayı düzgün daire olarak değil de elips biçiminde yaptığında bütün hesaplamalar cuk diye oturdu ve bütün gezegenlerin yörüngelerini başarıyla hesaplayabildi. Bilim tarihinde bunun sayısız başka örneği vardır. Daha önce herhalde söz ettim. Örneğin Alfred Wegener'in kıtaların hareketlenmesi teorisi. Alfred Wegener, Güney Amerika ile Afrika boynuzunun birbirine denk geldiğini haritada fark ettikten sonra şöyle bir varsayımda bulundu. Ya bu kıtalar birbirlerine birebir şekil olarak uyuyorlar. Acaba bunlar hareket etmiş olamaz mı? Tabi Wegener'in bu düşüncesine insanlar kahkahalarla güldüler. Bugün bile birçok insana bu inanılmaz bir şey geliyor. Yani kıtaları oluşturan büyük tektonik kütlelerin her gün milim milim de olsa hareket ettikleri ve dünyanındaki kıtaların sabit olmadıkları, mama ve mamayı çevreleyen manto üzerinde bu kıtaların hareket ettiklerini birçok insan kabullenmekte zorlanıyor. Örneklere sizi fazlaca boğmak istemiyorum. Demek ki görünenden hareketle sonuca gitmeye çalışmak olumlu sonuç vermediğinde, bu sefer aykırı düşünmek, görünmeyen ya da fark edilmeyen şeylerin olabileceğini varsayarak hareket etmek, bilim insanlarının ve filozofların sık sık yaptıkları bir çalışmadır. Bunun bir adım ötesi, zaman zaman bazı bilim alanlarında başvurulan düşünce deneyleridir. Örneğin bunun en başarılı ve ilk örneklerini bize Einstein vermişti. Einstein'ın sayısız düşünce deneyi vardır. Bu deneylerden bazılarının sonuçları o kadar önemlidir ki, yani çığır açan, fizikte devrim yaratan Einstein'ın düşünceleri bu düşünce deneylerinden çıkış noktasını edinmiştir. Örneğin Einstein bir gün şöyle demişti: ya bir mermi gidiyor, işte merminin üstünde ben otursam, mermi ateşlendiğinde bir tabancadan, o tabancanın sesini duyar mıyım? Basit bir soru gibi gözüküyor. Ama duymazsın. Neden? Çünkü sesin hızıyla merminin hızı aynı değildir. Sesin saniyedeki hızı 300 metreyken merminin hızı çok daha hızlıdır. Zaten böyle olduğu için jet uçakları alçaktan uçtuklarında
ortalığı gürültüye boğarken pilotlar bu sesi hiçbir şekilde duymuyorlar. Çünkü onlar sesten hızlı gittikleri için. Ya da Einstein'ın görelilik teorilerini geliştirirken başvurduğu bir takım deneyler vardır. Gene düşünce deneyleri. Bunlardan bir tanesi direkt Einstein'ın kendisi bunu açıkça formüle etmese de Einstein'ın çalışma arkadaşları görelilik kuramlarını açıklarken bu tür düşünce deneylerine sık sık yer vermişlerdir. Bunlardan bir tanesi örneğin uzun bir tren istasyonu ve bir peron düşünelim. 100 vagondan oluşan bir tren düşünelim. Bu trenin en son vagonunda, en başında ve ortasında birer kişinin bulunduklarını düşünelim. Ortadaki kişi istasyonun tam merkez binasının önünden geçerken orada bulunan birisinin tabancayla havaya ateş ettiğini düşünelim. Tam önünden, ortadaki kişi tam önünden geçtiği için onun ateş etmesini ortadaki kişi anında duyar. Fakat trenin sonundaki kişi aynı anda duymaz. Çünkü o biraz geride olduğu için tren vagonu diyelim bir saniye sonra duyar. Ama trenin en başındaki kişi bir saniye sonra değil de belki de 3 saniye sonra duyar. Neden? Çünkü tren aynı anda hızla gidiyor ve ses kaynağından uzaklaştığı için trenin en başındaki kişi tabancanın sesini daha geç duyar. Şimdi bu örnek bize, yani ateşlenen bir tabanca sesini trenin orta vagonundaki kişi aynı anda duyarken sondaki vagondaki kişi 1 saniye sonra, en baştaki vagondaki kişi 3 saniye sonra duyuyor. Aynı olay 3 kişi tarafından 3 farklı zamanda algılanıyor. Yani buradan hareketle işte görelilik, zamanın göreceliliği konusunu fizikçiler açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi bunları ben niye anlattım? Bunları anlatma nedenim arkadaşlar şu. İnsan dilinin ne olduğuna, neliğine ilişkin olarak insanların çoğunun herhangi bir kuşkusu yoktur. Çünkü sürekli olarak doğdukları andan itibaren konuşarak, yani sesli konuşmayla anlaştıkları için insan diliyle sesli konuşmayı özdeşleştirmeleri gayet normal. Fakat bu doğru mu? Yani insan dili dediğimiz davranış biçimi, yetenek yalnızca sesli konuşmayla anlatılabilir bir özellik midir? Ya da insan dilini sesli konuşmayla özdeşleştirmek doğru mudur? Bu soruya yanıt vermek için ben de burada bir düşünce deneyi yapmak istiyorum. Şimdi zaman zaman değişik distopik filmleri izleyen arkadaşlar mutlaka fark etmişlerdir. Yani insanlığa birdenbire bir bela, bir şey bulaşıyor ve buradan birçok sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ya da edebiyatta bunun örnekleri vardır. En bilinen örneklerden birisi ünlü Nobel ödüllü Portekizli yazar José Saramago'nun Körlük diye bir romanı vardır. Bu romanda bilinmeyen bir nedenle birdenbire bir virüs ya da herhangi bir faktör nedeniyle insanlar körleşmeye başlıyorlar. Yani göremiyorlar. Ve bütün insanlar birdenbire göremez hale gelince toplumun yaşantısını sürdürebilmesi ve bireylerin bu konuda yaşadıkları zorluklar ve buna bağlı olarak insanların toplumsal ilişkilerindeki ortaya çıkabilecek sorunlar ve bu sorunlara karşı insanların kendi içgüdüleri ve yapılarından kaynaklanan değişik sorunları ele alan ilginç bir romandır Körlük. Şimdi bu romandaki düşünceden hareketle şöyle bir düşünce deneyi düşünelim. Bilinmeyen bir nedenle aniden insanlarda bir virüs ortaya çıktı ve bu virüs insanların ses tellerini bozdu. Ses tellerinin bozulmasıyla birlikte insanlar eklemli, yani değişik ince sesleri birbirlerine eklemleyerek, yani harfleri, sesleri, heceleri, fonemleri
günlük konuşmayı yapabiliyoruz. Ama ses tellerimiz birdenbire, insanların ses telleri birdenbire bu virüs tarafından felç edildiği için artık insanlar bu boğumlama, bölümleme ve ince sesleri çıkararak konuşma yeteneğini yitirmiş olsunlar. Yani artık heceleme, yalnızca insanlar böyle ıslık gibi bir ses, daha doğrusu ses bile değil, üfleme sesi çıkarıyorlar. Başka da hiçbir şey çıkaramıyorlar. Şimdi böyle bir durumda insan toplumuna ne olurdu? Şimdi düşünce deneyimiz bu. Yani insanlar sesli konuşmayı yapamadıklarında toplumsal ilişkileri, yaşantıları ne kadar değişirdi? Şimdi birçok arkadaş hemen şöyle diyebileceklerdir. Eğer hiç kimse, bütün insanlar konuşma yeteneğini yitirdikleri zaman anlaşmaları çok zor olabilirdi. Fakat biz insan iletişim tarihine baktığımız zaman konunun bu kadar basit olmadığını görebiliriz. Yani sesli konuşma, sesler aracılığıyla sözcükleri birleştirerek cümleler yoluyla bizim konuşmamız insan dilinin ayırt edici ve belirgin özelliği değildir. Bu sonradan ortaya çıkmış bir özelliktir. Şimdi bu dediğim biraz size inanılmaz gelmiş olabilir. Fakat iletişim tarihinin geçmişine gittiğimizde insanların sesli konuşmadan önce başka bir takım olanaklardan yararlanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunların adım adım bunlara örnekler vermeye çalışacağım. Örneğin eskiden Texas Tom Mix kitapları vardı. Bu kitapları okuyan arkadaşlar yeni kuşağın okuyup okumadığını elbette bilmiyorum ama eskiden çok yaygındı bizim kuşağımız. Bu kitaplarla büyümüştük. Orada örneğin Kızılderililerin birbirleriyle dumanla haberleştiklerini biz görürdük. Yani değişik tepelerde Kızılderililer ateş yakıyorlar. Daha sonra bu ateşten çıkan dumanın üstüne battaniyeleri sallayarak birbirlerine mesajlar gönderiyorlardı. Tabii beyazlar bunları anlayamadıkları için Kızılderililerin ne dediklerini anlayamıyorlardı. Peki bu mümkün mü? Yani dumanda belli özellikler geliştirerek haberleşmek mümkün mü? Evet, mümkün. Zaten bunun değişik bir biçimi boş ağaç gövdelerine büyük tokmaklarla vurarak da insanlar birbirleriyle haberleşiyorlardı. Tam dediğimiz yerli dünyanın değişik köşelerindeki yerlerin birbirleriyle haberleşmede tamlardan kullanmalarının nedeni de buydu. Peki bu mümkün mü? Evet, bu da mümkün. 1870'li yıllarda Fransa'da Claude Chappe diye bir mühendis belli tepelere koyduğu ayna kuleler vasıtasıyla bir iletişim ağı kurmuştu. Ve bu aynalar sayesinde hızlı biçimde bazı haberleri kilometrelerce öteye başarıyla iletebiliyordu. Hatta daha sonra askeri alanda da bundan yararlanmak için değişik çalışmalar yapılmıştı. Bir başka önemli özellik, yani normal insan sesli konuşmasının dışında ıslıkla haberleşme vardır. Kuş dili deniyor. Örneğin Türkiye Giresun'un belli ilçelerinde Eynesil, Tirebolu, Görele, buralarda ki dik yamaçlarda birbirleriyle haberleşmek isteyen vatandaşlar bir kuş dili geliştirmişler. Kuş dili dediğimiz ıslık. Islıklarla birbirleriyle konuşabiliyorlar. Islıkla konuşma sadece Giresun ve çevresine ait bir özellik değil. Dünyanın birçok köşesinde var. Örneğin Kanarya Adaları'nda La Gomera diye küçük bir ada var. Bu ada da oldukça volkanik dağlardan oluşuyor. Bu adada da La Gomera Siblo diye bir
ıslık dili var. Hatta bu dili koruma altına almışlar ve okullarda bunun eğitimi veriliyor. Bu ıslık diliyle de bu insanlar birbirleriyle haberleşiyorlar. Yani ıslık dediğiniz bildiğiniz işte şöyle ellerini şöyle yapıyorlar ya da Gomeralılar şu hareketle parmaklarını bükerek ıslık çalıyorlar. Oysa ki bizim Giresun ve çevresindeki ıslık dilini kullananlar genellikle şöyle ya da böyle konuşabiliyorlar. Peki bunlarla her şey iletilebilir mi? Yani normal sesli konuşmanın dışında bir takım simgelerle, yani örneğin tamtamlarla, dumanla ya da ıslıkla insanlar her şeyi birbirlerine anlatıp bütün bilgi alışverişlerini ve haberleşmeyi, her şeyi bu sayede sürdürebilirler mi? Evet, sürdürebilirler. Peki bunu nereden biliyorum? Bunun çok somut örneği var. Çok somut örneği telgraf. Bildiğiniz gibi telgraf dediğimiz alet iki tane özellikten, daha doğrusu iki simgeden yararlanarak her tür konuşmayı ve bilgiyi karşı tarafa ileten bir alettir. Telgrafın özelliği basit arkadaşlar. Manipüle denilen telgrafın iki kollu bir düzeneği var. Bu düzeneğin bir tarafında şöyle elimdeki iğneyi görün. Şöyle iğne gibi ucu ince. Yani bunun çıkardığı ses şu. Gördüğünüz gibi ince bir ses çıkıyor. Manipülenin öte tarafında kalın ve tok ses çıkaran bir kısım var. Ben yakınımda olduğu için şu gözlük kabını aldım. Bunu göstereceğim. Dikkat ettiğiniz gibi gözlük kabının sesi tok, iğnenin sesi ince çıkıyor. Şimdi bu iki tane işaretten hareketle telgraf şöyle çekiliyor. Örneğin ben direkt Morse alfabesinin harflerini size söylemiyorum fakat burada örnek olarak aklıma geldiği gibi söylüyorum. Örneğin şu tek ince ses A, iki ince ses I, üç ince ses Ö olsun. Buna karşılık tek kalın ses E, iki kalın ses İ, üç kalın ses Ö olsun. Şimdi değişik harflerde şöyle yapıyoruz. Örneğin yani bir ince bir kalın B, iki ince bir kalın C, iki ince iki kalın F, böyle gidiyor. Yani her harfi bu iki simgeyle, iki işaretle anlatmak mümkün. Şimdi manipülenin başındaki telgrafçı tabii deneyimli olduğu için her harfin arasına diyelim 3 saniye ara vererek yazı yazmaya başlıyor. Yani her söylediği harfi bitirince 3 saniye duruyor. 3 saniye sonra yeni harfi yazıyor. Böylece hızlı bir şekilde örneğin şunun gibi bu şekliyle hızlı bir çekimde manipüleye basıyor. Manipüleye bastığı zaman o manipüledeki vuruşlar bir karşı taraftaki alıcıda bir kağıdın üzerine ince ve kalın işaretler olarak beliriyor. Karşıdaki telgrafçı da o vuruşları, ince ve kalın vuruşların durumlarına bakarak, harfleri okuyarak hızlı biçimde verilen mesajı olduğu gibi çözebiliyor. Daha sonra onu kendisi normal yazıyla yazarak alıcıya iletiyor. Şimdi bu
İlk bakışta size biraz garip gelebilir. Özellikle genç arkadaşlar, telgrafın ne olduğunu bilmeyen ya da hiç kullanmamış olanlara biraz garip gelebilir. Fakat örneğin Atatürk'ün nutkunu okuduğunuzda Atatürk'ün değişik cephelerde her gün onlarca telgrafı bu biçimde alıp verdiği, değişik askeri meseleleri bu telgraflar sayesinde tartıştığı ve yeni kararlar aldığını, gelen telgraflarla, gelen giden telgraflarla Kurtuluş Savaşı'nı yönettiğini kolaycıkla anlayabilirsiniz. Atatürk'ün yaptığının benzerini örneğin Sovyet devrimi sırasında o dönemki Savaş Bakanı Troçki'de ünlü treniyle Rusya'da cepheden cepheye giderken o da telgraflarla aynı işleri yapıyordu. Yani burada anlatmak istediğim şu. Biz insan konuşmasının sesli biçimine alışık olduğumuz için insan konuşması ve insan diliyle insan konuşmasını genellikle özdeşleşmiş durumdayız. Özdeşleştirdiğimiz için de insan dilinin evrimi ve kökenini araştırırken buradan hareketle bazı sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz. Oysa ki bizim için önemli olan sesli konuşma biçiminin özellikleri ve doğal olarak farklı insan dillerinin sesli konuşma biçimine yapısını veren o dile özgü özelliklerin birbirlerinden farklılıkları ve birbirleriyle olan ilişkileri dilin kökenini anlamamız açısından bize hiçbir yarar sağlamaz. Morse alfabesi örneğinden anlatmaya çalıştığım gibi insanların iletişim sağlayabilmeleri için karmaşık seslere ya da karmaşık işaretlere ihtiyaçları yok. Bunu çok basit bir biçimde, yani biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi, yani ince ve kalın iki sesle gayet başarılı bir şekilde halledilebilir. Zaten bilgisayarla ilgili olan bütün bilgisayarla ve bilgisayar yazılımı ile ilgili olan arkadaşlar bunu zaten biliyorlar. Nasıl biliyorlar? Bildiğiniz gibi bilgisayarlarda binary sistem dediğimiz ikili sistem vardır. İkili sistemde sıfırlar ve birler vardır. Sıfırın anlamı şimdi hatırlamıyorum. Yani devrede elektrik olduğu anlamına gelirken birin anlamı yoktur. Ya da tersi, bir hangisinin olduğunu bilmiyorum. Fakat bu iki özellik, sıfırlar ve birlerle bizim bilgisayarlarımızın yazılımı, bilgisayarlarımızdaki bütün bilgiler, depolanan şeyler, dünyanın yani internetteki bütün bilgilerin hepsi aslında bu sıfır ve birlerle bize sunuluyor. Daha sonra onlar belli bir monitörde, yani ekranda belli bir işlemlerden geçtikten sonra bizim bildiğimiz harflere dönüşüyor. Örneğin Latin harflerine, Arap harflerine ya da işte Çin diyagramlarına falan. Ama bütün bunların temelinde aslında sıfır ve birler var. Dolayısıyla sıfır ve birlerle bizim bütün anlatmak istediklerimizi anlatabiliyor olmamız aslında çok anlamlı. Bu anlamlılık bize şunu gösteriyor. Demek ki insan dilini yalnızca eklemli ve değişik ses birimlerine yönelik ayrıntılandırmayla ifade eden sesli konuşma biçimi insan dilinin kendini açığa vurduğu biçimlerden yalnızca birisidir. Daha önce konuşmuştuk. Örneğin kulakları duymadığı için işaret dilini kullanan insanların diğer sesli konuşmayı rahatça yapabilenlerden bu anlamda hiçbir eksiklikleri yok. Onlar da her tür bilgiye ulaşabiliyor, her tür bilgiyi başkalarına kolaylıkla aktarabiliyorlar. İnsan dilini kullanmak için incelikli ses çıkarmaya dayalı bir özellik olması olmazsa olmaz, zorunlu bir koşul değil. Tarihsel örneklerden de görebileceğimiz gibi insanlar birbirleriyle başka araçlar vasıtasıyla da görüşebiliyorlar ve her tür isteklerini anlatabiliyorlar. Bugün cep telefonları ve telsizler ortaya çıktıktan sonra gemilerde ve trenlerde eskiden kullanılan semafor denilen bir iletişim tarzı vardı.
Birçok yerde bunu artık demiryolcular ve denizciler kullanmıyorlar ama kullananlar da çok fazla sayıda kullananlar var. Örneğin bildiğim kadarıyla Japonya ve onun gibi birkaç ülkede deniz kuvvetleri hala semaforu kullanıyorlar. Semafor dediğimiz iletişim tarzı da şu: bir denizci ya da bir demiryolu istasyon görevlisi eline 2 bayrak alıyor. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bu elindeki bayrakları kaldırıp indirerek, bayrağı sağa sola hareket ettirerek falan, ki her birinin anlamı farklı bir harfe denk düşüyor. Böylelikle karşıdaki kişiye her tür talimatı, uyarıyı verebiliyor. Yani konuyu dağıtmadan şuraya gelmek istiyorum. Demek ki bizim insan dilinin kendini açığa vurma biçimi olarak özelleşmiş sese dayalı konuşma tarzı insan dilini bütünüyle kapsamıyor. İnsan dili bunun ötesinde bir takım özelliklerden kaynaklanıyor olmalı. Çünkü eğer böyle olmasaydı, atıyorum gözleri görmeyen insanlar Braille alfabesi dediğimiz noktalarla, kabartılarla bir yazıların yazıldığı alfabeyi kullanarak her şeyi öğrenemezlerdi. Çünkü onlar kesinlikle hiçbir şey görmüyorlar. Peki görmemelerine rağmen kendilerine iletilen bilgileri konuşmayla sesli olarak algılayabiliyorlar. Fakat aynı zamanda bunları başkalarına ifade edebilmek için gerektiğinde Braille alfabesinden yararlanarak kitap okuyorlar, yazı yazıyorlar. Bir insanı düşünelim, gözleri görmüyor, kulakları da duymuyor. Gözleri görmeden, kulakları duymadan bu insanla nasıl iletişim kurabiliyoruz? Gayet basit. Braille alfabesini öğretilirse Braille alfabesiyle bizim söylediğimiz her şeyi kolaylıkla anlayabilir. Demek ki insanların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için, yani insanların dillerini kullanabilmeleri için bizim duyu organlarımızın hepsine birden muhtaç değiller. Şimdi evrimsel olarak baktığımızda daha önceki videolarda hayvan iletişim sistemlerini anlatırken sık sık örnek vermiştim. Bazı hayvan türleri yalnızca feromonlarla, yani değişik kokularla anlaşıyorlardı. Evet, kokular onlara bulundukları ortamı, ortam hakkındaki bilgileri, başkalarıyla ilişkilerini, neyi nasıl yapacaklarını onlara bildiren yalnızca kokulardı. Şimdi baştan beri verdiğim örneklere dikkat ederseniz, örneğin yalnızca görsel olarak dumanla iletişim olduğu gibi aynalar sayesinde de iletişim olabiliyor. Semafor dediğimiz işaretlerle konuşma olabildiği gibi tamtamlarla da konuşma olabiliyor. Demek ki insan dilinin kendini ifade etme ve açığa vurma biçimlerindeki bu çeşitlilik bize ne anlatıyor? Bizim insan dilinin evrimi ve kökenini araştırırken yoğunlaşmamız gereken ve dikkat etmemiz gereken nokta bu. Yani insan dilini yalnızca değişik ifade biçimlerinin ötesinde insan dilinin hayvan dillerinden ayırt eden temel özellikleri nerede aramamız gerekiyor? Şimdi biraz önce anlatmaya çalıştığım ve değişik örneklerini, dünyanın değişik köşelerinden değişik örneklerini vermeye çalıştığım gibi, örneğin ıslık dilinin olması, tamtam dilinin olması, aynalarla işaretleşme ya da işaret ve jestlerle haberleşme veya semafor, bir sürü örnek saydık. Bütün bu örnekler aslında iletişim ve haberleşmeyi sağlamak, başkalarıyla ilişki kurmakta ve anlaşmakta işe yarayan özellikler olabiliyor. Fakat evrimsel olarak bizim araştırmamız gereken bu biçimsel özelliklerden öte
insan diline özelliğini veren asıl noktayı yakalamamız gerekiyor. İnsan dilinin hayvan iletişim sistemlerinden ve hayvan dillerinden ayırt eden temel noktaların neler olduğunu ve bunları nasıl araştırmamız gerektiğini netleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla konuyu tek toparlamaya çalışırsam, insan dilinin özelliklerini anlayabilmemiz için insan dilinin kendini ifade etme biçimleri olarak görsel, işitsel, dokunsal, hatta kokuya dayalı iletişim tarzlarının ayrıntılarında boğulmak ya da bunlardan bir takım sonuçlar çıkarmaya çalışmak doğru bir şey değil. Anımsayacağınız gibi bir önceki videoda değişik insan dillerinin, sayıları binleri bulan insan dillerinin her birinin bulundukları ortama ve o dili konuşan insanların ihtiyaçlarına göre biçimlendiğini, bu biçimlenmenin kendine özgü bir takım özelliklerinin her dil için farklı olabileceğini, bu anlamda bu dilleri birbirleriyle karşılaştırmanın ve bu anlamdaki yeterlilik ya da yetersizliklerinden hareketle o dillerde bir eksiklik olup olmadığını söylemenin doğru bir yaklaşım tarzı olmadığını söylemiştim. Çünkü bütün insan dilleri aynı potansiyele sahip. İşte o potansiyel ise insanın genetik yapısına işlenmiş, beyninde belli mekanizmalar ve enzimler, taşıyıcı moleküller ve değişik mekanizmalarla kendini ifade eden bu özellikler bütününü araştırmamız gerekiyor. Yani insan dilinin kökeni ve insan dilinin evrimini araştırma çalışması esas olarak buraya yönelmeli. Oysa ki bugüne kadar herhangi bir arama motoruna insan dilinin kökeni ve teoriler yazdığınızda karşınıza çıkan onlarca teorinin aslında insan dilinin kökeni ve evrimiyle ilgili hiçbir şey söylemediklerini kolayca anlayabilirsiniz. Çünkü bu teoriler aslında insan dilinin ayırt edici özelliklerini biyolojik, genetik, moleküler düzeydeki evrimsel düzeneklerde aramak yerine değişik insan dillerinin birbirlerinden farklarına yoğunlaşarak ve bu özelliklerden hareketle bir takım çıkarımlar yapmaya çalıştıkları için aslında boşuna çaba olduklarını söylemek doğru olacaktır. Konuya bu yanıyla dikkat çektikten sonra insan diline ayırt edici özelliklerini veren biyolojik, genetik, moleküler yapıdaki değişik mekanizmaların ve yapıların neler olduğunu sonraki videolarda tartışmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.